Değerli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyor, mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. Bir Beyitten Gönüle programında yine beraberiz. Bugün sizlere inanç ve kültürümüzün çok kıymetli eserlerinden olan Mevlana'nın Mesnevisinin ilk beyti üzerine düşüncelerimi aktaracağım. Mesnevi'nin ilk beyti, ilk kelimesi ve ilk harfinin anlam derinlikleri nelerdir? Bu ilklerde Mevlana nasıl mesajlar vermiştir? Bunların üzerinde duracağım. İlk beyit Mesnevi'nin anahtarı konumundadır. Onu iyi anlayan, Mesnevi hazinesinin kilidini açmış, yani Mesnevi'yi anlamaya başlamış olur. Beyit şöyledir. Ekranda da göreceksiniz. Bişnev inney çün şikayet mi kunet, ez cüdayiha hikayet mi kunet. Dinle bu neyi kim şikayet etmede, ayrılıklardan hikayet etmede. Beytin ilk mısrağındaki ne seslerine lütfen dikkat edelim. Kelimelerde toplam 5 ne harfi vardır. Bişnev inney çün şikayet mi kunet, ez cüdayiha hikayet mi kunet. Bilhassa birinci mısradaki ne harflerinin tesadüfen o sayıda olması mümkün değildir. Bilerek ve düşünerek bu sesler oraya yerleştirilmiştir. Buna edebiyatta aliterasyon diyoruz. Edebi bir sanattır. Şair beytinde üzerinde durduğu cismin kelimesini ses olarak da bu sanatla hissettirmeye çalışır. Mevlana ne sesini yerleştirmenin yanında nev ve ney diyerek çok net bir şekilde Mesnevi'nin ilk mısrağına ney kelimesini ses olarak da yerleştirmiştir. Böylece ney kelimesine vurgu yapmıştır. Ney kelimesine ilk mısrada vurgunun dışında B harfi ile beyte başlaması da rastgele değildir. Bişnev diye başlarken B sesiyle başlar. Kur'an nasıl besmele ile başlıyorsa Mevlana Hazretleri de Mesnevisine besmeleyi hatırlatan B sesiyle başlamıştır. Hazreti Ali Efendimizin de şöyle dediği rivayet edilir. Kur'an'ın özü Fatiha suresi, onun özü besmele, onun özü B harfi, onun da özü altındaki noktadır. Bu rivayeti bilen alimler eserlerine besmeleyi hatırlatmak için B harfiyle başlamaya gayret etmişlerdir. Beyte ney sesinin yüklenmesi, B harfi ile başlanması nasıl tesadüf değilse, bişnev yani dinle, duy, işit vurgusuyla başlatılması da tesadüfi değildir. Mevlana bile isteye bu kelimeyle başlamıştır. Şinev dinle demektir. Başındaki bir tekit için, yani anlamını güçlendirmek için getirilmiştir. Birlikte anlamı mutlaka dinle, kesinlikle dinle şeklindedir. Mevlana'nın dinle kelimesiyle Mesnevisine başlaması dinlemeye dikkat çekmek içindir. İnsan daha ana karnındayken dinlemeye başlar ve çocukken dinleyerek öğrenir, yetişir. Öğrenmek için önce dinlemek gerekir. İnsanlar dinlemesini bilmelidir. Çocuk annesini, babasını dinleyerek öğrenir. Öğrenci öğretmenini, hocasını dinleyerek öğrenir. Cahil alimi dinleyerek öğrenir. Öğrenmek ve konuşmak için mutlaka dinlemek gerekir. Sevgili izleyenler, gelelim neyin şikayetine ve hikayetine. Biraz da bundan bahsedelim. Bildiğiniz gibi ney kamışlıkta yetişir. Kamışlık onun ana vatanıdır. Ancak insanlar onu
kamışlıktan alırlar, yani ana vatanından uzaklaştırırlar. Sonra çeşitli işlemlerden geçirerek kuruturlar. Daha sonra iki ucundan da kesip delikler açarak onu ney aleti haline getirirler. Şairler neyin ana vatanından ayrılması ve bağrının delinip başının kesilmesi sebebiyle böyle inlediğini, kederli sesler çıkardığını tasavvur ederler. Neyin bu sebeple inleyerek halini anlattığını kabul ederler. Tıpkı insan gibi. Zira insan da ruhlar alemindeki ana vatanından koparılmış, dünyaya gönderilmiş, dünyada sınavı tamamlanıncaya kadar kalmak zorunda kalmıştır. Bişnev inne üçün şikayet mi kunet, ez cüdayiha hikayet mi kunet diye beyti bir defa daha hatırlatayım. Peki bu ney ile kastedilen sadece ney midir? Yoksa başka bir şey mi? Malum şiirde mecaz anlatım hakimdir. Sözü edilen şeyler çoğu zaman temsilidir. Başka bir şeyi temsil ederler. Burada ney, neyi temsil etmektedir? Şimdi de bunu değerlendirmeye çalışalım. Beyti derinlemesine açıklamaya çalışan şarihler ney ile kastedileni araştırmışlar ve farklı yorumlar yapmışlardır. Neyden kastın Mevlana, insan, insanı kamil ya da Hazreti Peygamber olabileceğini söylemişlerdir. Biliyorsunuz insanın görünen kısmı bedendir ve bu beden ses çıkarmaz. Ancak Cenab-ı Hakk'ın üflediği ruh sayesinde konuşma kabiliyeti kazanır. Tıpkı ney gibi. Ney de kuru bir cisimken neyzenin üflemesiyle ses çıkarır. Bu husus dikkate alınırsa varlıklarından soyunan veliler Allah'ın ilhamıyla konuşurlar. Kendiliklerinden konuşmazlar. Allah'ın ilhamından başka bir şey söylemezler. Neyden murat? Mevlana'nın kendisi ise Mevlana, dinle benden kim şikayet etmedeyim, ayrılıklardan hikayet etmedeyim demiş olur. Neyden murat Hazreti Peygamber ise Mevlana, dinle Hazreti Peygamberden kim şikayet etmede, ayrılıklardan hikayet etmede demiş olur. Neyden murat, maksat, insan ise Mevlana, dinle insandan ki şikayet etmede, ayrılıklardan hikayet etmede demiş olur. Neyden murat, insanı kamil ise Mevlana, dinle kamil insandan kim şikayet etmede, ayrılıklardan hikayet etmede demiş olur. Neticede neyden murat? Mevlana'nın hem kendisi hem de kendi gibi olan kamil, fazıl, arif, evliya kullardır kanaatindayız. Onlar varlıklarından sıyrılmış, Allah'ın ilhamıyla konuşan kullardır. Sevgili izleyenler, dinlemeyen öğrenemez ve dinletemez. Öğrenmek için mutlaka dinlemek ya da okumak gerekir. Nef'i bir beytinde diyor ki, akla mağrur olma eflatunu vakt olsan eğer, bir edibi kamili gördük de tıflı mektep ol. Şöyle diyor, şayet Eflatun gibi zamanın bilgini, alimi bile olsan, olgun, bilgin, kamil bir insanı görünce hiç düşünme. Hemen onun öğrencisi ol, nasihatinde bulunuyor. Kıymetli izleyenlerim, Mevlana'nın Mesnevisini okuyalım. Bilgili, alim ve kamil bir insanı bulunca dinleyelim. Zira Allah çok dinleyip az konuşmamız için bir dile karşılık iki kulak vermiştir. Bir sonraki programda görüşünceye kadar
Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.